Merhaba, ben Enes. Bugün boyutuna göre oldukça yüksek 12 wattlık çıkış gücü ve taşınabilir yapısıyla Anker Soundcore B Bluetooth hoparlörü inceleyip benzer fiyattaki ürünlerle karşılaştırmasını yapacağız. Çok uzun oldu. Hoparlörün güncel fiyatını kontrol edebilmek için açıklamalar kısmından satın alma linkine bakabilirsiniz. Hiç lafı dolandırmadan direkt ses kalitesinden başlayalım incelemeye. Hoparlörün ön bölümünde 6 ve 6 olmak üzere 12 wattlık bir stereo ses çıkışı bulunuyor ve bu 12 wattın hakkını sonuna kadar verdiğini söyleyebilirim. Yani ev içerisinde, özellikle kapalı mekanlarda ben %60, %70 seviyelerini geçemedim. Yani ev içerisi için son ses seviyesi oldukça yüksek. Dışarıda da gayet yeterli bir şekilde müzik deneyimi sunabiliyor ses yüksekliği olarak. Son seslerde de herhangi bir şekilde bir seste bozulma veya bir cızırtı gibi bir sorunla da karşılaşmadım. Hoparlörün net ve berrak bir sesi bulunuyor. Bu hoparlörde Bass Up diye bir teknoloji kullanılmış. Ancak bass konusunda çok üst düzey bir performansı bulunmuyor. Tam olarak kıvamında bir bass bulunuyor diyebilirim bu hoparlörde. Bass yok diye yazan kullanıcı yorumlarını ben de okudum açıkçası. Bass olmaması mümkün değil çünkü bu Bluetooth hoparlörün arkasında bir büyük abisi olan Motion Plus modelinde olduğu gibi gördüğünüz gibi pasif bass radyatörü bulunuyor. Yani bass bulunuyor ancak çok yüksek seviyede değil ve bu bass'ı da iyi bir şekilde hissedebilmeniz için equalizer ayarıyla bir miktar oynayabilirsiniz. Ekstra olarak Bluetooth hoparlörün arkasını duvara veya arkasını bu şekilde sabit bir yere yaklaştırdığınız zaman da bass performansı ciddi manada artıyor Bluetooth hoparlörün. Özellikle köşe bir noktaya doğru Bluetooth hoparlörün arkasını yerleştirirseniz bass performansı ciddi şekilde artıyor. Mid ve tiz olarak gayet doyurucu ve net bir şekilde enstrüman ayrımı bulunuyor Bluetooth hoparlörde. Tekrar bass konusuna gelmek istiyorum. Yüksek bir bass beklentiniz yoksa eğer normal bir kullanıcı için gayet yeterli seviyede bir bass yüksekliği bulunuyor. Ancak ben derin bas istiyorum, müzik dinlerken basın ön planda olmasını istiyorum diyorsanız eğer bu model size göre değil. Daha çok dengeli müzik dinlemek isteyen kişilere ve berrak ve net müzik deneyimi yaşamak isteyen kişilere hitap ediyor. Şimdi burada benzer fiyata satılan JBL Go 2 veya JBL Go 3 ile de bir ses performansını karşılaştıralım. Bu arada buradaki tüm Bluetooth hoparlörlerin detaylı incelemeleri kanalımda bulunuyor. Yukarıdaki i'ye basarak izleyebilirsiniz. JBL Go ile bir karşılaştırdığım zaman Anker stereo bir Bluetooth hoparlör olduğu için, yani çift driver bulunduğu için sahne genişliği olarak daha doygun bir şekilde ses bize doğru geliyor. Go 2 modelinde vokaller biraz daha önde, bas olarak da Anker modeli biraz daha önünde Go 2 modelinin. Ses kaliteleri oldukça benzer olsa da ben burada Anker modelini tercih edebilirdim açıkçası. Taşımak sizin için... Bilinmeyen numara. Lan arkadaş, bilinmeyen numara diyor. İnternet olmayanın güçte. Sınırsız internet. Burada boyut olarak epey aralarında bir farklılık bulunuyor. Eğer taşımak sizin için sorun değilse ve fiyat farkını verebiliyorsanız Anker daha doğru bir tercih olabilir. Hani burada Go 2 modeli de kötü bir anlama gelmesin. Ben sadece aralarındaki bu ufak farklılıkları söylüyorum. Go 3 modeliyle de bir karşılaştırdığım zaman burada Go 3 modeli 4.2 wattlık bir çıkış gücü sunarken Anker modeli 12 wattlık bir çıkış gücü sunuyor. Aslına bakarsanız birebir de karşılaştırmak pek doğru olmaz. Ancak bu son ses yüksekliği farkı ilginç bir şekilde bu kadar 3 katı değil. Burada Go 3 modeli de gayet yüksek seslere çıkabiliyor. Yani 1.5 katına yakın bir son ses seviyesi bulunuyor diyebilirim. Yine burada Anker modeli stereo olmasından dolayı daha dolu bir ses geliyor bize karşı. Go 3 modelinde sesler biraz daha geriden geliyormuş gibi. Anker modelinde ise vokalleri biraz daha öne çıkartıyor. Yani burada Go 3 modeli biraz daha bas ağırlıklı gibi bir sesi bulunuyor ses rengi olarak. Ses çözünürlüğü olarak yine iki model de benzer olsa da ben de burada biraz daha Anker modeline yakınım açıkçası. Yine taşınabilirlik ve boyut olarak çok problem değilse eğer burada Anker modeli bence daha iyi bir tercih olabilir. Yine burada bas biraz daha sizin için önemliyse ve taşınabilir olması önemliyse Go 3 modeli sizin için daha doğru bir tercih olacaktır. Kullanım süresi olarak da iki modelden de neredeyse 2 katına yakın bir kullanım imkanı sunuyor. Bütçeyi biraz daha arttırıp burada Xiaomi'nin 16 wattlık Mi yeni Bluetooth hoparlörüyle de bir karşılaştırmak aslında çok da doğru olmaz. Aralarında ciddi manada boyut farkı da bulunuyor. Bu 16 wattlık, bu 12 wattlık. Son ses yüksekliği ve bas olarak burada Xiaomi modeli biraz daha önde. Yani eğer taşımak sizin için problem değilse burada Xiaomi modeli biraz daha iyi bir tercih olabilir. Yine bu modelin de detaylı incelemesini kanalından izleyebilirsiniz. Yani özetle Anker Motion B modelinden verdiğiniz fiyata göre gayet net, temiz ve dengeli bir müzik deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Hoparlörün kutu içerisinden bir adet micro USB bir kablo geliyor. AUX kablosu çıkmıyor. Görselindekine göre ben de ilk olarak hoparlörü elime aldığımda biraz bana da küçük geldi açıkçası. Hoparlörün üst bölümünde kontrol tuşları konumlandırılmış. Bu şekilde uzun süre basılı tuttuğumuz zaman hoparlör açılıyor. Buradan ses
kısıp açma yapabiliyoruz. Buradan Bluetooth hoparlörü bulunabilir moda getiriyoruz. Buradan ise parça durdurup başlatma ve 2 kere bastığımız zaman da bir sonraki parçaya geçiş yapabiliyoruz. Ön tarafında bu şekilde mesh bir ızgara kullanılmış. Büyük abisi Motion Plus modelinde olduğu gibi. Hoparlörün bu yönüne baktığımızda burada kapaklı bir alan bulunuyor. Hoparlörün su geçirmemesi için şu kısımlarda contada bulunuyor. Burada bir micro USB giriş, alt bölümünde de bir adet AUX girişi bulunuyor. Yani bu hoparlörü kablolu olarak da kullanabiliyoruz. Alt bölümünde yerde sabit durabilmesi için 4 adet silikon kısım bulunuyor. Arka bölümünde Motion Plus modeliyle benzer şekilde pasif bir bas radyatörünü görüyorsunuz. Bu bölümden bas oluşturabiliyor Bluetooth hoparlör. Hoparlörün ağırlığına baktığımızda 355 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Boyut olarak genel Bluetooth hoparlör piyasasına baktığımız zaman tam olarak ortalama bir boyda olduğunu söyleyebilirim. Genel malzeme kalitesi olarak fiyatına göre gayet başarılı bir malzeme kalitesi bulunuyor hoparlörün. Eksi sayılabilecek bir durum olarak Bluetooth hoparlörün üzerinde bir şarj göstergesi bulunmuyor. Teknik özellik kısmına geldiğimizde Bluetooth 4.2 ile geliyor. IPX7 sertifikası bulunuyor. Bu da kısa süreli 30 dakikadan az suya daldırmalarda suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Buradaki kapağını güzel bir şekilde kapatmanız gerekiyor bu suya karşı dayanıklı özelliğini tam olarak kullanabilmeniz için. Soundcore B modelinde bir uygulama desteği bulunmuyor. TVS yani tam kablosuz özelliği de bulunuyor. Yani bu cihazdan 2 tane alırsanız ikisini senkron bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Bluetooth hoparlörlerde bu teknolojinin nasıl çalıştığını da buradaki videoda bu Mifa'nın i8 modelinde anlattım. Bu da gayet zevkli bir deneyim oluyor açıkçası. 2 Bluetooth hoparlörü alıp karşınıza ikisinden bir müzik deneyimi yaşamak, özellikle film izliyorsanız bir sinema sistemi havası uyandırıyor. Bluetooth hoparlörde çift cihaz desteği bulunmuyor. Yani sadece bir cihaza bağlanabiliyor aynı anda. Hoparlörün içerisinde 2600 mAh'lik bir pil bulunuyor. Bu pil sayesinde 12 saate kadar bir kullanım imkanı vaat ediyor. Son ses seviyesinde bu kadar süre gitmeyecektir, ancak ben yaptığım testlerde 8 ile 10 saat arasında bir kullanım süresi elde ettim ki çok da kısık seslerde dinlememiştim. Yani bu denediğiniz müzik seviyesini %30, %40'lara çektiğiniz zaman çok rahat bir şekilde 12 saatlere çıkabilirsiniz. Bu Bluetooth hoparlörde eğer müzik dinlemiyorsanız play tuşuna çekerseniz elinizi çok hafif bir dip ses çıkıyor. Tıs diye böyle 3-5 saniye. Sonrasında bu ses kesiliyor. Müzik çalmaya başladığı zaman bu ses çok kısık seviyelerde devam ediyor. Ancak normal kullanımda bunu fark etmiyorsunuz. Özellikle podcast veya sesli bir konuşma dinliyorsanız bu dip sesi duyabiliyorsunuz. Bu JBL Go 2 modelinde de bulunuyor açıkçası. Ben de bunu bir yorumda görmüştüm ve bunu dikkat ederek test ettiğimde fark ettim. Onun haricinde günlük kullanımda çok rahatsız edici bir durum değil. Ancak maalesef bazı tam kablosuz kulaklıklarda ve bazı Bluetooth hoparlörlerde kronik bir sorun diyebilirim bu. Yani çok kafaya takmazsanız, özellikle odaklanmazsanız fark edebileceğinizi düşünmüyorum. Evet, şu an iPhone buradaki Mi 9T telefonunu arıyor ve bu Bluetooth hoparlör iPhone'a bağlı. Şu an sesini bu Bluetooth hoparlörün mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Bu şekilde mikrofona karşı konuştuğunuz zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek Bluetooth hoparlör. Şöyle yavaş yavaş uzaklaşıyorum masadan ve sesimi nasıl alıyor? Şu an uzaklaştım. Yani Bluetooth hoparlörü dinlerken bir aradığı zaman ve görüşme yaptığı zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek Soundcore B modeli. Bu video işinize yararsa da beğenmeyi, benim videolarımda kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Akşam torun geliyor. Aradım, Susurluk'ta mola vermişler. Tost ayran keyfi yapıyor damat. Mihaliç Peynir, Şüne. Evet, gecikme testinde gördüğünüz gibi Bluetooth 4.2 kullanılmasına rağmen herhangi bir şekilde görüntü ile dudak arasında bir senkron sorunu yok. Evet, fiyat ve sonuç kısmına geldiğimiz zaman ben bu Bluetooth hoparlörü 280 TL indirimlerden yararlanarak aldım. Hatta bu indirimi de indirim fırsat ve kuponları paylaştım Telegram kanalımda paylaşmıştım. Yani 280-300 TL fiyatına göre gayet tatmin edici bir performansı bulunuyor Bluetooth hoparlörün. Benim gördüğüm artı ve eksi özellikleri bunlar. Yüksek son ses seviyelerine çıkabilmesi ve fiyatına göre gayet tatmin edici seviyede bir müzik deneyimi sunabilmesi, 12 saate yakın bir kullanım imkanı sunması ve su geçirmez yapısıyla bence fiyat performans olarak oldukça iyi bir yere konumlandırılıyor Soundcore B modeli. Hoparlörün satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına bekliyorum. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
show you